Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda farklı tığ işi projelerinizi süslemekte kullanabileceğiniz ya da ev dekorasyonlarınızda değerlendirebileceğiniz tığ işi sonbahar yapraklarının yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Sonbahar yaprakları desenlerinde sonbaharın istediğiniz tondaki renklerini kullanabilirsiniz. Ben desenlerin yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile yaprakları öreceğiz. İsterseniz 2,5 ya da 2,75 milimetrelik tığlar da kullanabilirsiniz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden yaprakların yapılışına başlayalım. Yaprağın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. 12 trabzanı yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım. Hemen zincirin üzerinde görünen ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve altta yaptığımız tüm trabzanların tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak toplam 24 tane ikili trabzan elde edelim. ...24 ikili trabzanı yaptıktan sonra zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine sık iğne yapalım. Bir ilmek atlayalım ve aynı ilmekte olacak şekilde 7 tane ikili trabzan yapalım. Bir ilmek atlayalım, kayma dikişi. Bir ilmek atlayalım, 7 tane ikili trabzan yapalım. Bir ilmek atlayalım, kayma dikişi. Bir ilmek atlayalım, 7 tane ikili trabzan yapalım ve bu şekilde toplam 5 tane trabzan grubu oluşturalım. Toplam 5 tane trabzan grubu oluşturduktan sonra bir ilmek atlayalım, kayma dikişi yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine tekrar kayma dikişi. Sonraki ilmeğin tepesine tekrar kayma dikişi. Toplam 3 tane kayma dikişi yapmış olduk. 8 zincir. Ve 3. zincirden başlayarak zincir bitene kadar kayma dikişi yapalım. En sonki yapmış olduğumuz kayma dikişi boşluğuna tekrar kayma dikişi yapalım. 1. Alttaki kayma dikişinin tepesine ikinci kayma dikişi ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine tekrar kayma dikişi.
Yani burada yaprağın sapından önce 3 kayma dikişi, sapından sonra tekrar 3 tane kayma dikişi yapmış olduk. Şimdi altta yapmış olduğumuz 7 adet trabzanın tepesine yan yana 4 tane sık iğne yapalım. Beşinci trabzanın tepesine 2 yarım trabzan, 3 zincir ve ilk yaptığımız, bakın arka taraftaki ilmeğin içerisinden kayma dikişi yapalım ve aynı boşluğun içerisine bir tane daha yarım trabzan yapalım. Alttaki 6. ve 7. trabzanların tepesine de yan yana 2 tane sık iğne. 2 grup ortasındaki kayma dikişinin tepesine tekrar kayma dikişi ve sırayla 4 trabzan, 5.'nin tepesine 2 yarım trabzan, 3 zincir, kayma dikişi, 1 yarım trabzan ve tekrar 2 tane sık iğne yapalım. İki grup ortasındaki kayma dikişinin tepesine tekrar kayma dikişi. Üçüncü trabzan grubunun tepesine geçtiğimiz zaman sırayla sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, iki tane üçlü trabzan, sonraki ilmeğin tepesi, 3 zincir, ilk zincirin arkasında görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi, aynı boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan, yan yana ikili trabzan, yarım trabzan ve sık iğne yapalım. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlem sıralamasını tersten gideceğiz. Son 2 trabzan grubunda. Önce 4 tane sık iğne yapmıştık. En son buradaki desenden sonra 2 sık iğne yapmıştık. Şimdi 2 sık iğne. Buradaki tepe desen, daha sonra 4 tane sık iğne yapacağız. Sırayla 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir yarım trabzan, 3 zincir, birinci zincirin arkasına kayma dikişi, aynı ilmeğin tepesine 2 yarım trabzan, şimdi yan yana 4 tane sık iğne, ve burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını son trabzan grubuna da devam ettirelim. Kayma dikişi, 2 tane sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine bir yarım trabzan, 3 zincir, kayma dikişi, aynı boşluğa 2 yarım trabzan yapalım.
yan yana 4 tane sık iğne. Ve alttaki ilk kayma dikişinin tepesine tekrar kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim ve sihirli halkanın ipini de gizlemeyi unutmayalım. Böylelikle yaprağında tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.